Dünyanın hiçbir yerinde bir Türk'ün başı sıkışmaz arkadaşlar, anlatacağım. Çok korkuyorum arkadaşlar, şu an çok kötü. Rüzgar çok kötü. Ve böyle olacağını düşünmemiştim. Çok güzel bir dostluk kurulmasının sebebi de tekrar Mustafa Kemal Atatürk. Çok ihtiyacımız var ona. Günaydın. Yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bütün gece yağmur yağdı ama aldığım uyku tulumu çok güzelmiş. Hava 5 dereceye düştü ama ben üşümedim. Bakalım dışarısı nasıl. Buna çok yağdın ya. Ayıptır ya. Misafirliğe geldik şuraya ya. İyi, iyi. Havaya bak. Çok kötü, çok kötü. Kapat, kapat. Dışarısı çok kötü. Ne yapacağız? Bugün kalacak yerim de daha yok. Ve 2 gün yağmur gösteriyor. Şansa bak. Dışarıda hava böyle. Çok kötü değil. Ben muhtemelen ağacın altına kurdum diye bütün gece ağaçtan düşen şeyler yağdı. Taşındım arkadaşlar. Daha çadırı toplamadım ama en azından bir kahve içeyim dedim. Burada çok güzel bir rota var, unutulmuş otoban diye. Ama ağır yağmur da geliyor, heavy rain. Bilmem, kararsızım, belki şey yapabilirim. Direkt Wellington'a da gidebilirim, bakacağız ama önce bir kahve içmemiz lazım. Şu makineyi aldığımı hatırlıyorsunuz, Malezya'dan almıştım. Espresso yapıyor. Kapağını açıyoruz. Bak burada bir şey var. Şu toka buna da ait değil. Bunlar çıkıyor içinden. Kahveyi koyuyorsun buna. Basıyorsun, sonra ne oluyor? Bak, espresso için kahveyi koyuyorsun buraya. Kapağını kapatıyorsun. Buna su koyuyorsun. Oh yeah. Çok iyi duruyor. Tadı da çok güzel. Normal espresso gibi. Espressomuz hazır. Şimdi rotayla ilgili bir karar vermem lazım arkadaşlar. Tam tersi yolda unutulmuş ana yol var. Çok popüler. Diğeri de Wellington ama yağmur böyle giderse hiçbir keyif almayacağım. Acaba dönüşte mi uğrasam diye düşünmüyor değilim. Hatta gelirim burada kamp yaparım, öyle dönerim. Dönemem çünkü diğer tarafta dünyanın en uzun isimli şehri var, oraya gideceğiz. Kararsızım. Bir bakayım otellere falan filan, ona göre karar vereceğim. Yağmur durdu, çadırımızı toplayalım ve yola çıkalım. Rotayı değiştirdim arkadaşlar. Wellington'a gidiyorum. Motorun BİM bakımını yaptıracağım. Ve ardından hayırlısı. Havada düzelecek 2 güne. Planım sonra tekrar buraya gelmek, çok soğuk. Bu şimdi ıslak. Yapacak bir şey yok, toplayacağız. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çok soğuk. Ben çok uzaklardan geldim ya. Ben 30 dereceden geldim. Bu bana yapılır mı ya? Neyse arkadaşlar, rotayı değiştirdim. Wellington'a gidiyoruz. Başkente gidiyoruz. 2-3 gün kalayım. Hava çünkü cumadan sonra toparlıyor. Çok daha rahat olacak. Rotamız şöyle. Yeni Zelanda'dan, dün Auckland'dan çıktım. Aslında burada Tongariro Milli Parkı'na geldim. Ama maalesef ki yağmurdan dolayı ne parkı gezebildim, ne keyif alabildim. Şu an rotadan başkente doğru iniyorum. 339 kilometre yolumuz var yine bugün. Evet. Artık ayrılma vakti geldi. Çünkü
başkente gitmeye karar verdim. Güzel bir rotayı pas geçmiş olduk ama bence daha güzellerini de görürüz yolda. Ya da dönüşte uğrarız. Umarım bir şey unutmadım. Bakayım rahat mıyım? Yani. Dur aç. Anam kaldıramadım lan motor. Oy. Oy. Yoruldum. Yine ulan ağaç. Ağaç ağzımıza girdi arkadaşlar. Güzel bir kafe buldum. Kafe gibi böyle tatlı şeyler falan satıyor. Önce oraya. Uy. Ben nereden geldim? Ardından da başkent Wellington'a çıkıyoruz. Hava nasıl yamuk yaptım be. Kalbimi çok kırdın. Olsun. Yeni bir gün, yeni maceralar. Bir önceki bölümdeki polis kalbimi çok kırdı. Motivasyonumu düşürdü ama yani benim de hatam vardı. Kendisi de çok gerildi. Dönüşte gelmek istiyorum buraya. Hava toparlayacak birazcık. Güzel olacak. Uy. Koş koş koş. Koş 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 koş. Şu nasıl bir doğadır ya. Güzel uyudum ama uyku tulumum bayağı kaliteli çıktı. Çok mutluyum. Korkuyordum çünkü hava 5-6 dereceye kadar düştü. Sıcacık uyudum. Yani bir tık daha kalın giyinirsem sanırım beni 0 dereceye kadar idare eder. Başkent Wellington. Dünyanın en seyrek nüfuslu ülkelerinden biri Yeni Zelanda. Uzun yıllar İngiliz sömürgesinde kalmış. Burada yaşayan yerlilere de Kiwi deniliyor. Önceki bölümde çok fazla bilgi vermiştim, hatırlarsınız. Bu nasıl bir doğadır ama ya? Bu nedir ya? Bak buralara az yağmış yağmur. Bütün gece mi yağar bir yağmur ya? Güzelsin. Şu numaralar da virajların derecesini gösteriyor arkadaşlar. Numara arttıkça virajın keskinliği azalıyor. Bir anda insan kışa mı gelir ya? Tren gelir, hoş gelir, ley ley lümü lümü ley. Yeni Zelanda'da bu kadar ani hava değişimlerinin sebebi Antarktika tarafından gelen soğuk hava dalgasıymış arkadaşlar. Çok yakın olduğumuz için bu şekilde hava aniden böyle ters köşe yapabiliyormuş. Coğrafyanın güzelliği. İyi ki bu rotayı seçmişim, en azından gökyüzünü görebiliyoruz. Hava da 16 dereceye çıktı. Oy oy oy, güzel yerler var. Heyecanlıyım ya. Ama o yolu çok içimde kaldı. Bakalım dönüşte. Of çok güzelsin.
At çiftliği. Ana, çiftlik. Koyunlar, inekler. Göremiyoruz. Ters rüzgar akımında kaldım. Çok fena gidiyor. Oy. Vay. Wow. Alo. Çok çok şiddetli. Oo. Vites küçültelim. Oğlum. Yavaş ez. Kırdın. Hadi şu sağ viraja dönsem rüzgar arkadan esecek. Oo! Sağa döndüğüm an rahatım. Hop. Şaka falan da çok şiddetli arkadaşlar. Oh be, güneşli hava ya. Teşekkürler. Aha. Şurayı dönersen benzinden tasarruf ederim. Dur bakayım. Şimdi de tersine. Aşağıdan esiyor yemin ederim. Oğlum dur. Ha. Okey. Bakayım nereden esiyorsun. Oha, ne çok inek var. Bayağı sürüyor. Yine soldan esiyor. Ha yok. Bakayım. Yok. Bir yerden esiyor mu anlamadım. Şu nasıl bir manzara ya. Ohakune'deyiz. Ha bak, çadır alanı falan diyor böyle yerlerde. Ot kokusu geldi bak şeyin, tatlıcının. Ya ne güzel yerler var. Ana. La. Film sahnesi gibi. Şurası. Chocolate Eclair Shop arkadaşlar. Şimdi size içeriği göstereceğim. Çünkü burada aklımı yitireceğim kadar güzellikler var. Bak şimdi girdim. Güzel bir kafe shop. Çay sıcacık. Sabah nasıl bir güne uyandığımı biliyorsunuz. Böyle geldiğimizde ise burada bu kadar güzel. Hem sandviçler var hem kekler var. Bir sürü tatlı var. Mutfak da içeride kendileri yapıyorlar. Evet. İşte böyle. Ben bundan aldım. Dün gecenin ve bu sabahın yağmurunun ardından bu kadar güzel bir mekan bulabilmek gerçekten çok keyifli. Sonunda çok güzel. Daha güzel olacak. Siz hiç bu kadar büyük ekler görmüş müydünüz? Ben görmemiştim. Çok beğendim. Güler yüz o kadar önemli bir şey ki günümü güzelleştirdi. Bak 2 tane insan çok sıcakkanlı, çok güzeller. Tabii şekerin de etkisi var. O kadar güzel büyük bir ekler yedim ki. Ama gerçekten bir ülkeyi güzel yapan insanlar arkadaşlar. Yani bunu bilir, bunu söylerim. Güzel, havamız da güzel. Bir tek rüzgarlı ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Wellington'a gidiyoruz.
bir şey olmuş. Ne olmuş? Ha, kaza olmuş. Teker izine falan bakıyor. Oğlum dümdüz yolda nasıl uçtun? Kim uçmuş? Ben mahallenin muhtarı gibi. Hadi dayı. Sen mi düştün? Yok, sen değilsin. Kamyon düşmüş galiba. Hanginiz düştü? Ah yazık, bisiklet mi var be? Oy oy. Kamyon devrilmiş. Kıyamam. Uykun mu vardı acaba? Uykun olabilir. Uykusuz çıkmayın yola. Yine acayip bir yağmur yağıyor. Yağmur dindi arkadaşlar. O bulutsun geçmesi saat 3'ü bulacaktı. Gerçekten 3'e 20 kala dindi ama canımı çıkardı. Rüzgar hafifledi çok şükür. Neymişsin sen Yeni Zelanda ya? Vallahi zorladın. Alışık değiliz böyle havalara, böyle şeylere, maceralara. Şimdi yarın da yağmur var. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Motosikletin bin bakımına götüreceğim. Rodaj bakımı bitmek üzere. Bine götürüp ardından Güneyada'ya ineceğiz. Wellington'dan Picton'a geçiyor. 3 saatlik bir feribot yolculuğu. O da bayağı pahalı, $80 falan. Onu şimdi organize edeceğim. Güneyada'da bol bol keşfedeceğiz. Sonra kuzeyde de yağmurlar azalır. Kuzeyi keşfederim. Sonbahar dönemi olduğu için yağmurlu yani. Yanlış mevsim. Mevsimleri kontrol edip geleceksin dedim sana. Ama çok şükür bitti ya. Korktum bir de, bir rüzgar. O neydi öyle? Baktım da Wellington rüzgarların şehri olarak biliniyor zaten. Diyorum ki gün boyunca niye rüzgar var. Öldüm. Burası fena. Pasifik Okyanusu'ndan gelen havayla canımız çıktı. Bitti galiba. Bak. Güzel duruyor. Güneyada'ya inen feribot da şurada bir yerde arkadaşlar. Böyle buradan böyle karşıya falan geçiyor. Karşı adaya geçiyor. Wellington. Bir gideyim yerleşeyim, motorla çıkacağız hemen. Hostelde kalacağım bugün burada bir yerde.
Sağa mı dönüyor? Ha, şu kilisenin arkası, hatırladım. Hatırladım sanki, gelmiş gibi. Dayı. Geldik. Evet, motoru böyle park ettik. Size birazcık akşamını göstermek istedim. Burada kendimi birazcık yalnız hissediyorum arkadaşlar, Yeni Zelanda'da. Çok normal çünkü Asya'daydım yani. Şu an motosiklet çok az, seyahat eden çok az, motosiklet kullanan, bir yerden bir yere giden şehirde görebiliyorsun yine. Ya da arkadaş edinebileceğin genç insanlar çok az. Muhtemelen o yüzden küçük bir depresyon durumunda olabilirim. Ama geçecek. İnanıyorum, alışacağım ben. Yani Moğolistan'da da sürdüm. Norveç'e de gittim. Yani şu an onun etkisi toparlayacak. Başkentteyiz. Zaten burada bir bir şey unuttum sandım da. Burada birkaç tane güzel cadde varmış. Bir tanesi Cuba Street dediler. Şu an Cuba Street'e doğru ilerliyorum. En azından burası kalabalık. Geldik rüzgarlı şehrin en güzel caddesine. Abi kafayı yiyeceğim, yine kapalı ya. Arkadaşlar, gençler de mi yaşamıyor burada? Neredesiniz? Nerede? Aha, evler güzel. Hadi beni biraz ısındır Wellington. Hadi beni kendime getir. Güzel. Şimdi sizi ortak bir tarihimiz olan Çanakkale Savaşı'na götüreceğim. Burada çok önemli bir müze var. Çok merak ediyorum içeride nasıl bir tarih yatıyor. Onu göstereceğim. Tapepa Müzesi'ne gidiyoruz şimdi. Ne güzel şu bina. Banka. Shopping Center. Ve geldik arkadaşlar. Burası Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Anzak askerlerinin anısına da yapılmış bir yer. Bu arada zamanında savaşmış olsak da Atatürk'ün çok değerli sözleri sayesinde inanılmaz bir dostluk kazanılmış. 35 Yeni Zelanda doları bir girişimiz var ve burada ise bir Gelibolu için yapılmış bir şey var. Çok etkileyici ya. Çok duygulandım. Bugün çünkü 20 Mart ve böyle olacağını düşünmemiştim. Çok güzel bir dostluk kurulmasının sebebi de tekrar Mustafa Kemal Atatürk. Evet, çok ihtiyacımız var ona.
Dünyanın gerçekten bir ucundayken şurayı görebilmek çok etkileyici. First 24 hours, more than 150 of our men are killed. Tüm süreci çok güzel bir şehirde bir şekilde anlaşmışlar. Çünkü Anzaklar 25 Nisan tarihinde geliyor ve ardından ilerlemeye başlıyorlar. Ay ağlayacağım. Anlatabilmek çok zor ama diyordu, Türkler çok fakir oldukları için biz savaşabileceğimizi düşündük ama savaşamadık çünkü çok güçlülerdi. Konuşamayacağım sanırım. Neyse. Conk Bayırı. Ağustos. Wellington Mounted Rifles and Otago Infantry take over the positions in the summer. The battle rages all the next day. Çok güzel bir müze yapmışlar. Yani değil. Evet, tarihlerini anlatıyor. İngiltere'nin onları gönderdiğini, çünkü sömürgede olan bir ülkeydi. Ve bir gün İngilizler dedi ki çıkın bizim için Türklerle savaşacaksınız. Ve Atatürk yıllar sonra diyor ki evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Onlar geldiler burada öldüler ama artık bizim de evlatlarımız olmuştur. Evet, işte biz böyle bir liderin torunlarıyız ve onun izinden gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Temiz hava iyi geldi arkadaşlar. Çok duygulandım çünkü İngiliz sömürgesindeki bir devletin binlerce kilometre uzaklıktaki topraklarımıza gelip savaşıp kaybedip gitmesini anlatıyor. Sonrasında yıllar sonra Atatürk'ün Anzaklar geldi burada öldüler, bizim topraklarımızdadır, güvendedirler dedikten sonra da çok sıkı bir hem Avustralya'yla hem Yeni Zelanda'yla çok sıkı bir dostluk bağı kuruluyor. O yüzden hem Avustralya'da hem Yeni Zelanda'da çok fazla Atatürk anıtı var. Görmek beni çok duygulandırdı çünkü geçtiğimiz günlerde daha 18 Mart'tı. Gördük, burayı da gördük. Hala konuşamıyorum Atatürk'ü düşününce. Sen nasıl bir adamsın? Çok özledik. Motosikletimizi 1000 kilometre bakımına götürüyoruz. Çünkü gerçi daha 100 kilometre var ama 100 kilometre normalde bugün yaparım diyordum ama maalesef çok yağmurlu. O yüzden arkadaşlar bugün bine yapıyoruz. Dönüşte de ışığını söndürtürüm olmazsa. 10 kilometre uzaklıkta servis. Çok güzel organize ettiler her şeyi. O kadar güzel ki. Wellington'da arkadaşlar motosikleti öyle her yere park edemiyorsunuz. Böyle 5-6 sokakta bir tane tek arabalık boşluk olacak kadar bir şey yapmışlar. Park yeri. Oraya park ettiriyor. Kurallar ülkesi. Az önce gidiyorum. Adam bana bağırdı, kamera kapalı. Ben anlamıyorum. Gerginler mi? Bir sıkıntı mı oluyor? Çözemedim yani. Durup dururken insan insana bağırır mı? Niye bu kadar gerginler? Ben farklı bir ülke mi bekliyordum acaba, o yüzden mi? Asya'ya mı çok alıştım? Yani bunu söylemeden edemeyeceğim. Ama kesinlikle herkes arkadaş canlısı değil. Ama mesela tanıyorsam birini,
Dayı sen mesela hadi sen de geç. Hep ben yol veriyorum. Sağdakilere ben veriyorum. Hadi karşıma bir olay çıksın ve bakış açımı değiştirsin ya. Bir şey yaşayayım yani. Böyle samimiyetle, güzellikle ilgili ve şey olayım. Tamam ya diyeyim, Yeni Zelanda. Kalbimde yerin var. Hele ben burada Aprilia'dakilerle falan demek ki tanışmasaydım otur ağlardım diye düşünüyorum. Gençler biz merhabalar. Tam bu kadar yetiyor ya. Daha yetmiyor. Hello. How are you? Gülşah. How are we doing? AJ. Josh, who you've been speaking. Ve servisimize geldik. Aprilia Touareg'le hayatında iki kere BİM bakımı yaptıran tek insan ben olabilirim çünkü burada da bir BİM... Kilidini açman. Tamam, iPhone'un kilidini aç. BİM bakımını 2 kere yaptırıyorum. Göstereyim mi size? Çok güzel şeyler var. Burada böyle, bu neymiş? Motorex'ler, motüller, sonracığıma kasklar, masklar. Alpinstar'ı. Güzel. Motomax'ımı özledim. Çok güzel ama. Ya şeyler çok ucuz. Mesela hırsızlık çok olduğu için motosiklet kilitleri var. Acayip ucuz. 20 dolar falan, 40 dolar. 30 dolar. Her şey var. Ha, benim kızımın aynısı. Bir şey diyeceğim. Fiyatı kaç para ya? 22.900 dolar. Hemen bakalım. Oha, pahalı. 488.000 lira. Nasıl zam gelmiş? Ama geldik. BİM bakımı. Sadece zaten yağı ve yağ filtresi değişiyor. Only oil and oil filter. Yeah, that's all. Bu kadarcık. Onu çıkarıyor. Fırtıyak. Where are you from? Turkey, İstanbul. Yeah. Why it's grey? Because special oil. Oh. Just pretty normal in the first service. Haha. You have to think that your engine is brand new, Ha. so always coming with particles. Haha. Nice, nice. Are you going to travel around? BİM bakımını bekliyoruz. Yağ değiştirildi. Şimdi muhtemelen yeni yağ koyulacak. Başka da çok bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Sonra gideceğiz. Ve kızımızın bakımı yapıldı. BİM bakımına hazırız. Artık gazlayabiliyor muyuz bebeğim? Çok yağmur yağıyor ama mutluyum ki 1 saatte motoru tamamladılar. Çok korkuyorum arkadaşlar. Şu an çok kötü. Rüzgar çok kötü. İçim titriyor. Oo.
çok fena, çok rüzgar. Ben bu şeyde nasıl karşıya geçeceksem. Şaka gibi bir olay. Oteldeki adam diyor ki, hosteldeki, çizginin dışına park edemezsin, şey yapacaksın. Otoparka geliyorum, otoparkta kapalı. Ne yapacağım? Gerçekten böyle saçma sapan işlerden nefret ediyorum. Yani hostelin sokağı gayet temiz ama asla diyor ki park edemezsin, izin vermiyorlar. Çok ilginç. Dünyanın hiçbir yerinde bir Türk'ün başı sıkışmaz arkadaşlar, anlatacağım. Gece saat 9 burada ve ben otoparktayım. Nasıl biliyor musunuz? Bu mükemmel bir olay. Acayip, çünkü Instagram'dan bir arkadaşım takipçim yazmış. Demişti ki Wellington'a geldiğinde buluşalım, hatta seni misafir ederim falan. Ama ben bugün gelmeye karar verdiğim için kendisine yazamadım. Gittim hostelde kaldım. Güvenlik sistemleri yapıyormuş. Bana otoparkın kapısını açtı. Ha, yine açtı. Vallahi hiç kimse yok burada. Şaka gibi olay, yemin ederim. Şaka gibi olay. Allah'ım, Yeni Zelanda'sında şöyle bir yerde güvenlik kapısına motor soktuk. Ay, teşekkür ederim Semih. Çok teşekkür ederim. Burası da hostelim. O kadar şanslıyım ki hiç kimse gelmedi. Motoru park ettik. Bir bölümün daha sonuna geldik sanki. Dua edin de bir gece daha tuttum. Bir gece daha kimse gelmesin. Yalnız Semih'in yaptığı kıyak acayip iyi değil miydi arkadaşlar ya? Mükemmel, mükemmel. Gerçekten böyle hep hayat karşıma hep güzel insanlar çıkarıyor. O açıdan çok mutluyum. Dünyanın bir ucunda da olsak bir yerlerden bir el uzanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Bakalım, Güney Oda'ya gidiyoruz.